Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir el örgü ipim var. 100 gram, 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Bu modelde de 3,5 numara şiş kullanacağım. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model, gösterişli. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. İlk sırayı şöyle yani ilmek çıkarmayı. Eliniz sıkıysa 2 şiş de kullanabilirsiniz. 2 şiş üzerine ilmeklerini çıkartabilirsiniz. Bu model 4 ve 4'ün katlarından oluşmakta ilmek sayısı. Yapacağımız örgüye göre 4 ve 4'ün katları olarak ilmek sayısını ayarlayabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. İlmeklerimizi hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden, ilk sıra olduğu için ördüm. Sıradaki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Bakın şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Ördüğüm ilmek ve arkasındaki yani birinci ilmek ve ikinci ilmeği ikisini bir düz örerek şişimden çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Buraya kadar bir model. Bunun tekrarını yapacağız arkadaşlar şimdi. Sıradaki ilmeğimi, birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. 1 ve 2. İkinci ilmeğimi de beraber aldım. Tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım ve 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Önce artırdım, daha sonra kestim yani. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım önce. Daha sonra 1 ve 2'yi, 2 ilmeği de bir alarak düz ördüm ve kestim. Bir doladım. Önce artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeği bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. 1 ve 2. 2 ilmeği bir düz örerek şişimden çıkarttım ilmeklerimi. Bakın şu şekilde birinci sırayı yaptık. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın üçlü ilmek grubum var. Birincisini ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Diğer ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yani bir ön sırada artırma yapmıştık. Bunu ikinci sırada kestik tekrar. 2 ilmeğe düşürdüm.
Önce bir doladım, artırma yaptım. Bakın bu ilmeğimle arkasındaki ajurlu ilmeğimi ikisini bir aldım, düz örerek kestim. Üçlü gruba geldim. Birincisini tek olarak ters ördüm. Diğer ikisini bir düz örerek kestim. Bir doladım, ajur yaptım burada. İlmeğim ve ajurumu da ikisini bir alarak düz ördüm, kestim yani. Üçlü grupta önce bir ters, daha sonra 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Bir doladım, 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Üçlü ilmeğe gelince birincisini ters ördüm, diğer ikisini de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bakın bu ilmek ve arkasındaki ajurlu ilmeğimi ikisini bir aldım ve düz örerek kestim. Bir ters ilmek, 2 ilmeği düz örelim, keselim. Kenar ilmeğimizi de örelim. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz dediğim gibi 2 sıradan oluşmakta. Harika bir model. İpimin rengi şöyle çok güzel yavru ağzı bir renk ama kamerada daha şöyle turuncu gibi çıkıyor. Aslında çok tatlı bir rengi var. Modeli isterseniz bir kez daha kuralım arkadaşlar. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. 4 ve 4'ün katları ilmek sayısı ayarlayacağız. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi önce düz ördüm bakın. Şişimden çıkarmadım. Bir kez doladım. Birinci ilmeğimi ve ikinci arkadan da ilmek alarak ikisini bir düz ördüm ve şişimden çıkardım. Önce bir artırma yaptım. Şöyle bir doladım. Öndeki ilmek ve arkadaki ajurlu olan ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Şöyle ikisini bir aldım, düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, şişimden çıkarmadım, bir doladım. Daha sonra birinci ilmeğim ve ikinci ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm, şişimden çıkardım. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğin bakın arkasındaki ajuru da ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın üçlü ilmek grubum var. Bunun birincisini ters olarak ördüm. Daha sonra diğer ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Ön sırada artırma yapmıştık. Arka sırada onu tekrar eksilttik. İlmek sayımızda eksilme olmadı şu anda. Önce bir kez doladım. Artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeği bir alarak kestim. Üçlü gruptan önce birincisini ters ilmek olarak ördüm. Diğer ikisini bir alarak kestim. Düz ördüm.
Bir doladım. Öndeki ilmeğim ve arkadaki ajuru ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Üçlü gruba gelince birincisini ters olarak ördüm. Diğer ikisini de bir aldım. Düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği kestim. Bir ters ilmek ördüm. Diğer ikisini bir düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Şöyle doladım. 2 ilmeğimi bir kestim. Bir ters ilmek. Diğer kalan 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. 2 kez modeli kurduk arkadaşlar, bakın. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle güzel bir model. Şöyle 2 kez kurmayla pek model anlaşılmıyor ama modelimiz bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Anlamadığınız yer olursa videoyu da baştan izleyebilirsiniz. Bir de daha önce yaptım şöyle bir parça. Bunu da beraber yaptık. Modelimizin ilerlemiş hali de böyle olacak arkadaşlar. Evet. Bunu da çekim öncesi yapıyorum. Şöyle hazırlıyorum size ilerlemiş halini göstermek için. Modelin arka yüzü bu şekilde bir görüntüsü var. Şöyle. Ön yüzünde bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle durur. Gördüğünüz gibi model harika. Bu ipe de çok yakıştı. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Modelimizin kenar ilmekleri de şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz kolay bir model. İnce iplerle şöyle şal yapabilirsiniz. İnce ip, kalın şiş kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Daha kalın yünler tercih edebilirsiniz onlarda da. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde de ona göre iplerle yaparsanız harika olur. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.